Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben istediğim için annem size top kek yapıyor. Evet, bugün oğlum istediği için sizlerle top kek tarifi paylaşacağız. Bu arada öpücüğü de aldık. Tarifimiz için gereken malzemeleri videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Oraya ekliyorum. Daha önce bu kekin kakaolusunu yapmıştım. Çok beğenildi, çok izlendi. Hala da deneyip teşekkür edenler var. Ve ben özellikle sadesini nasıl yapabiliriz diye soran arkadaşlar için bir de sade olarak bu yaptığımda çekimlemek istedim. Tarifim için 4 tane L boy yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 2 çay bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum. Bir bardağını oğlum benim için ekledi. Bu da ikinci bardak. Evet. Şeker ve yumurtayı mikserim yardımıyla 2-3 dakika güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra içerisine 2 çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Ekle anneciğim onu da sen dökmeden. 2 çay bardağı da sıvı yağım var. Onu da içine ilave ediyorum. 1 paket vanilya ilavesi yapıyorum. Şekerli vanilin. İsteyenler bu miktarı 2'ye çıkarabilir. Ve şimdi kısa bir süre sıvı malzemeleri de yumurta şeker karışımına çırparak yediriyorum. 15-20 saniye yeterli. Sıvı karışımların üzerine unumu eleyerek ekliyorum. 2 su bardağı un. Artı bu şekilde tepeleme dolu 2 yemek kaşığı daha un ekliyorum. Yine böyle tepeleme dolu 2 yemek kaşığı da nişasta kullanıyorum. Nişasta top keklerimize çok güzel bir böyle puf puf pandispanya gibi bir yapı katıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Ve 2 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Bakırdım. İkinci paket kabartma tozunu da oğlum benim için üzerinden ekledi. Şimdi un ve kabartma tozu nişasta karışımını sıvı karışımların üzerine eliyorum. Mikserimle unu yediriyorum sıvı karışıma. Bir anda mikseri çalıştırırsak her yere sıçrayacak çünkü. Ve daha sonra da yine 15-20 saniye sadece mikserden düşük devirden geçirerek unu karışıma tamamen yedireceğim. Bu işlemi isterseniz spatula ile de yapabilirsiniz. Kek harcımız hazır. Toplamda bir 15-20 saniye unu da çırparak sıvı karışıma yedirdim. Harcı kalıplara dökmek için bir sıkma poşetinden yardım alacağım. Sizler buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok kolay oluyor. Ama isterseniz kepçeyle de dökebilirsiniz. Kek harcımı sıkma poşetime dolduruyorum. Bütün harcımı sıkma poşetime doldurdum. Doldurma işlemini yaparken poşetimi böyle boş büyük bir kavanozun içine oturtarak yardım alarak yaptım. Çok daha kolay oldu. Biz top keklerimizi yapmak için Züccaciye'den böyle bir kap aldık. Küçük top kek kapları. Bunlar çok kullanışlı, pratik oluyor. Yağlamayı da gerektirmiyor. Fiyatı da çok uygun. Yakınınızdaki herhangi bir Züccaciye'den temin edebilirsiniz. Marketlerde de çoğunda satılıyor. Kalıplarımızı tepsiye dizdik. Hepsini açtım. Sığdığı kadar içlerini dolduracağım. Şöyle poşetimin ucunu kesiyorum bir miktar ve kalıplarımı kolay bir şekilde dolduruyorum. Kalıpların en az yarısına kadar doldurun. Böylece daha havalı, kabarık kabarık olurlar. Eğer üstüne süsleme yapacaksanız cupcake gibi çok fazla kabarmaması için, tam kalıp boyu olması için o zaman böyle yarısından birazcık az doldurun. Top keklerimizi kalıplara doldurduk. Toplamda 15 tane kalıp doldu. Bir tane böyle küçük de dibinde az bir şey yarım kaldı. Bazılarının üstünü süslemek istiyorum. Hem sizlere fikir olsun hem bize çeşit olsun diye. Şöyle bir kısmına 3-5 tanesine fındık kırığı atacağım. Bunlar fındıklı top kek olacak. Birazını kuru üzümlerimizi bol suyla yıkadık. Şöyle üzerlerine kuru üzüm serpeceğiz. Üzümleri de şu yapalım. Yap bakalım anneciğim. 4-5 tane atsan yeter. Ha, o siyahları da ona yap. O diğer keke attığı siyahlarda kurutulmuş yaban mersini. Bir tanesinin üstüne de onlardan atıyorum. O da benim için. Evet, böyle gelişigüzel süsledik. Şimdi hiç vakit kaybetmeden fırınımı önceden 180 dereceye ısıttım. 180 derecede ısınmış fırına götürüp hemen çabucak pişiyorlar zaten. Kontrollü olarak pişirip geleceğim. Ortalama 15-20 dakikada pişer. Çok fazla uzun süre mutfağınızdan ayrılmayın.
Cupcake'lerimiz fırından çıktı. Tam 22 dakikada piştiler. İyice bir sıcağını çeksin. Şu an çok sıcaklar. İçine çeksin. Sizlere iç yapısını da göstereceğim. Topcake'lerimiz soğudu. Bayağı artık el yakmayacak hale geldiler. 2 tanesini de böyle kalıbından çıkarttım. Ve soğuma işlemi tamamlanana kadar da 2 tane fire verdik. Küçük oğlum dayanamadı. Sıcak sıcak 2 tanesini hemen böyle güzelce yedi götürdü. Ama şunu da söyledi, çok da güzel olduğunu söyledi, beğendi. Umarım sizler de bu tarifi uygular, sevdiklerinizle afiyetle, mutluluk içinde yersiniz. Bir tanesini şimdi tekrar sizin yanınızda şöyle kabından nasıl çıktığını da göstermek istiyorum. Kaplarından gördüğünüz gibi hiç yağlamadığımız halde çok rahat, kolay bir şekilde çıkıyorlar. Şöyle. Bakın en ufak bir yapışma, parçalanma yok. Şöyle kekimin size yapısını da göstermek istiyorum. Bildiğiniz sünger gibi yumuşacık, içi dışı yumuşacık, böyle hafif, harika bir kek oluyor. Zaten bunun kakaolusunu deneyenler bu tarifi bilir. Bakın şu anda da hala ılık, dışı hiç el yakmıyor ama içinde hafif sıcaklığı var. Ona rağmen çok güzel bir şekilde de içini çekmiş durumda. Bugünlük de benden bu kadar. Bu videoda bana eşlik eden canım oğluma da çok teşekkür ediyorum. Sizler de çocuklarınızla etkinlik olarak bile yapabilirsiniz bu tarifi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, aboneyseniz de takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum. Baba, top kek yapıyoruz biz de.